Sadece son 5 yılda yapay zeka destekli lojistik sistemleri teslimat sürelerini %35 oranında hızlandırdı. Nasıl mı? Çünkü artık lojistik tahmine değil kesinliğe dayanıyor. Merhaba arkadaşlar, Lojitube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapay zekanın lojistik sektörünü nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız. Kulağa iddialı gelebilir ama izledikten sonra bu dönüşümün tam ortasında olduğumuzu sen de göreceksin. Hayal edin. Devasa bir depo, yüz binlerce ürün, binlerce sipariş ve neredeyse hiç insan eli değmeden işleyen kusursuz bir sistem. Bu tablo artık bir ütopya değil. Yapay zeka, lojistikte karar alma süreçlerinin tamamında söz sahibi olmaya başladı bile. Talep tahminlerinden rota optimizasyonuna, depo içi otomasyondan araç bakımına kadar her şey artık verilerle, algoritmalarla ve öğrenen makinelerle yönetiliyor. Mesela bir perakende zinciri yapay zeka ile geçmiş satış verilerini analiz ediyor. Hava durumunu, tatil sezonlarını ve müşteri davranışlarını hesaba katarak stoklarını tam zamanında yeniliyor. Ne eksik, ne fazla. Bu sayede hem raflar boş kalmıyor hem de kaynak israfı engelleniyor. Walmart, yapay zeka destekli stok sistemleri sayesinde mağaza içi eksiklikleri %30 azalttı. Zara ise veri analizine dayalı üretim kararlarıyla hem hızlı tedarik süreci kurdu hem de moda trendlerine anında cevap verebilir hale geldi. Yapay zekanın en büyük gücü gerçek zamanlı kararlar alabilmesi. Bugün bir ürün yoldayken bile sistem, trafik, hava durumu ve teslimat noktalarındaki yoğunluğu analiz ederek en uygun rotayı belirleyebiliyor. Bu sadece zamandan değil yakıttan ve dolayısıyla maliyetten de büyük bir tasarruf anlamına geliyor. UPS kendi geliştirdiği Orion sistemiyle her gün rotaları optimize ederek yılda 10 milyon litre yakıt tasarrufu sağlıyor. Depolarda ise işler artık çok daha otomatik. Ürünler barkodlarla tanınıyor, robotik kollarla ayrılıyor, sınıflandırılıyor, paketleniyor. İnsan hatası minimuma iniyor, işlem hızı ise maksimuma çıkıyor. Amazon'un robotik depolarında Kiva robotları saniyeler içinde raflar arasında dolaşıyor, en uygun rotayı kendileri hesaplıyor ve insan çalışanlara ürünleri ulaştırıyor. Tam bu noktada akla şu soru geliyor. Bu teknoloji insanları işsiz mi bırakacak? Benim bu konudaki görüşüm net. Yapay zeka insanları değil, yapay zekayı kullanamayanları işsiz bırakacak. Tarih bunun en güzel örneğini 1980'lerin başında IBM'in ilk ofis bilgisayarları çıktığında verdi. Herkes muhasebecilerin ve bankacıların yok olacağını düşündü. Ama mesleğini koruyanlar, bilgisayarla uyum sağlayanlar oldu. Kaybedenler ise teknolojiyi reddedenlerdi. Bugün de aynı şey geçerli. Excel bilen bir depo sorumlusu ile veri analizi yapan, yapay zeka ile çalışan biri arasında uçurum kadar fark var. Elbette bu dönüşüm bazı sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Özellikle veri güvenliği artık her lojistik firmasının gündeminde ilk sırada. Çünkü milyonlarca veri işleniyor ve bu verilerin kötüye kullanılmaması için sistemlerin siber saldırılara karşı dayanıklı olması gerekiyor. Ayrıca şirketlerin eski sistemlerini yapay zeka ile uyumlu hale getirmesi hem teknik hem de finansal açıdan ciddi planlama gerektiriyor. Ve en önemlisi çalışanların yeniden eğitilmesi. Bugünün depo görevlisi, yarının veri yorumlayıcısı olabilir. Ama ancak kendini güncellerse. Tüm bu zorluklara rağmen yapay zekanın lojistikte açtığı kapılar heyecan verici. Otonom kamyonlar, drone ile teslimatlar, gerçek zamanlı tedarik zinciri analizleri, Alibaba'nın Cainiao ağı, Çin'deki e-ticaret teslimatlarını 24 saat içinde tamamlamayı başardı. Yapay zekanın rota planlama ve sipariş eşleştirme algoritmaları sayesinde. Starship robotları Avrupa'nın bazı kampüslerinde otonom olarak yemek ve paket teslimatı yapıyor. Kaldırımda yürüyen mini robotlar artık sıradan bir manzara haline geldi. Lojistik artık sadece taşıma işi değil. Artık lojistik stratejik bir beyin operasyonu gibi çalışıyor. Ve bu beynin arkasında yapay zeka var. Eğer bu video senin için ilham verici olduysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Ayrıca yorumlarda şunu konuşalım. Sence yapay zeka lojistikte en çok hangi alanda devrim yaratıyor? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lojitub'da kal, akıllı kal.